Yakmak büyük bir zevkti. Ray Bradbury bizi bu ürpertici cümleyle itfaiyecilerin yangın söndürmek yerine yangın çıkardığı, kitaplarınsa birer suç aleti sayıldığı o karanlık geleceğe bırakıyor. Fahrenheit 451 kağıdın tutuşma sıcaklığıdır sevgili dostlar. Ama bu roman sadece kağıtların değil, insan ruhunun, tarihin ve eleştirel düşüncenin de nasıl küle çevrildiğinin öyküsüdür. Bugün elinde alev makinesiyle hayatları karartan Guy Montag'ın bir genç kızın sorduğu "Mutlu musun?" sorusuyla nasıl alt üst olduğunu izleyeceğiz. Televizyon duvarlarının arasından sızan o uyuşturucu mutluluğu ve kitapların neden tehlikeli bulunduğunu konuşacağız. Hazırsanız dumanların arasından hakikate doğru yürüyoruz. Çünkü bazen tek bir sayfa tüm dünyayı yakmaya yetebilir. Montag 10 yıldır itfaiyecidir. İşini sever. Alevlerin turuncu parıltısında bir estetik bulur. Toplumun huzurunu bozan o eski kağıt parçalarını yok etmek onun kutsal görevidir. Eşi Mildred ise evin 3 duvarını kaplayan dev ekranlarda ailesiyle yani televizyon karakterleriyle vakit geçiren, kulaklarından sızan seslerle beynini uyuşturan, modern insanın o korkunç boşluğunu temsil eder. Bu dünyada insanlar hızlı yaşar, hızlı tüketir ve asla soru sormazlar. Kimse mutsuz değildir. Çünkü kimsenin düşünecek vakti yoktur. Bradbury'nin 70 yıl önceden öngördüğü bu hız ve yüzeysellik toplumu bugünkü dijital hapishanemizin en dehşet verici yansımasıdır. Montag bu sistemin kusursuz bir dişlisidir. Ta ki Clarice'le tanışana kadar. 17 yaşındaki Clarice, Montag'ın karşısına bir gece vakti çıkar. O, doğayı seven, yağmurun tadına varan ve en önemlisi neden diye soran bir aykırı kişiliktir. Clarice Montag'a basit bir soru sorar. Mutlu musun? Bu soru Montag'ın zihninde bir kıvılcım çakar. Mutlu mudur? Evindeki o boşluk, eşinin intihar girişimi, itfaiye merkezindeki o mekanik tazının ürpertici sessizliği. Montag aslında bir ceset gibi yaşadığını fark eder. Clarice bir süre sonra aniden kaybolur. Ama ektiği tohum Montag'ın içinde büyümeye devam eder. Artık yaktığı kitapların sayfalarından sızan bir kelimeyi, bir cümleyi gizlice evine taşımaya başlar. Montag'ın değişimi, amiri yüzbaşı Beatty'nin gözünden kaçmaz. Beatty romanın en ilginç karakteridir çünkü o, yakmakta olduğu tüm kitapları okumuş, felsefeyi yutmuş ama sonunda cehaletin mutluluk getirdiğine inanmış bir entelektüeldir. Montag'ın evine gelip ona sistemin neden böyle olduğunu anlatır. Beatty'ye göre kitaplar insanları birbirine düşürür, birini akıllı diğerini aptal yapar. Oysa huzur için herkesin eşit olması, kimsenin incinmemesi gerekir. İnsanlara doldur boşalt bilgiler ver, kendilerini çok zeki sansınlar der Beatty. Bu 10 yıllar öncesinden günümüz bilgi kirliliği ve yüzeysel internet kültürü üzerine yapılmış en sert öngörüdür sevgili dostlar. Beatty kitapları değil insanların huzurunu koruduğunu iddia eder. Ama Montag artık ikna olmaz. Montag evinde gizlediği kitapları eşi Mildred'a gösterdiğinde Mildred dehşete düşer. Onun televizyon ailesi de tehlikededir. Sonunda Mildred kocasını ihbar eder. Montag kendi evini yakmaya zorlanır. Ancak o gece alev makinesini sadece kitaplara değil, bu baskıcı düzenin temsilcisi olan Beatty'ye de doğrultur. Montag artık bir firaridir. Şehirden kaçarken peşinde o korkunç mekanik tazı vardır. Bradbury bu takip sahnesinde teknolojinin bir avcıya dönüşmesini gerilim dolu bir dille anlatır. Montag, nehrin sularını atlayarak şehirden, televizyon duvarlarından ve o sahte huzurdan uzaklaşır. Nehrin öte yakasında onu bambaşka bir topluluk beklemektedir. Montag, ormanın derinliklerinde sürgün edilmiş entelektüellerle karşılaşır. Bu insanlar kitapları yanlarında taşımazlar çünkü kağıt yakılabilir. Onlar kitapları ezberlemişlerdir. Biri Platon'un Devletidir, diğeri Shakespeare'in bir trajedisi, bir diğeri ise İncil'den bir bölüm. Onlar insanlığın hafızasını beyinlerinde taşıyan, yürüyen kütüphanelerdir. Beklemektedirler. Şehrin kendi yarattığı savaşta yok olmasını ve küllerinden yeniden doğacağı günü beklemektedirler. Montag da onlara katılır. Artık sadece Guy Montag değildir. Artık Vaizler kitabıdır. Ray Bradbury bu romanı yazdığında televizyonun yeni yaygınlaştığı bir dönemdeydi sevgili dostlar. Kitapların devlet zoruyla değil,
halkın isteğiyle yok olacağından korkuyordu. İnsanlar okumaktan sıkılacak, zor düşünceleri reddedecek ve sonunda eğlenceye teslim olacaktı. Fahrenheit 451, sansürden ziyade bir kültürel intihar uyarısıdır. Kitapların yakılması bir toplumun hafızasını kaybetmesidir. Hafızasını kaybeden bir toplumsa manipüle edilmeye, köleleştirilmeye mahkumdur. Bradbury bize şunu sorar: ekranların parıltısı mı gerçek, yoksa bir kitabın sayfalarındaki o huzursuz edici gerçek mi? Videomuzu bitirirken Montag'ın baktığı o yanan şehre doğru biz de bakıyoruz. Bugün kitaplar yakılmıyor olabilir ama acaba okunuyorlar mı? Yoksa biz de mi o üç duvarlı televizyon odalarına hapsolduk? Eğer bir gün kendinizi her şeye sahip ama hiçbir şey hissetmeyen biri olarak bulursanız, gidip bir kitap açın ve o tehlikeli cümleleri okuyun. Çünkü bir kitabı okumak bir yangını söndürmektir sevgili dostlar. Ve unutmayın, her birimiz belleğimizde bir kitabı yaşattığımız sürece karanlık asla tam olarak galip gelemeyecektir.